Bir bardağı yere düşürün. Parçalanır, kırılır ve dağılır. Ama hiç yerde duran cam parçalarının birleşip bardak olduğunu gördünüz mü? Hayır. Peki neden? Bu soru fiziğin en derin ve en az bilinen gizemlerinden birini açar. Zamanın oku. Evrende zaman neden yalnızca ileri akar, geriye değil? Fiziğin temel denklemleri ilginç bir şey söyler. Zaman simetriktir. Bir atomun hareketi geriye oynatılsa yasaları ihlal etmez. Ama gerçek dünyada böyle değildir. O zaman şu soru ortaya çıkar. Eğer yasalar geriye de izin veriyorsa, zaman neden yalnızca ileri gidiyor? Bir sorunun cevabı sizi şaşırtacak. Cevap, entropide saklıdır. Entropi, bir sistemin düzensizlik ölçüsüdür. Ne kadar çok düzensizlik varsa, entropi o kadar yüksektir. Dağılan bardak yüksek entropiye geçer. Birleşmek için bütün parçaların aynı anda tam doğru yerde olması gerekirdi. Bu ihtimal neredeyse sıfırdır. Termodinamiğin ikinci yasası şunu söyler. Yalıtılmış bir sistemde entropi daima artar ya da sabit kalır. Asla kendiliğinden azalmaz. Bu yasa fizikteki en saygın yasalardan biridir. Einstein bile zamanın diğer yasalar yanlış çıksa bile termodinamiğin ikinci yasasının geçerliliğinden şüphe etmeyeceğini söylemiştir. İşte tam da burada zamanın oku belirir. Sistem düşük entropiden yüksek entropiye doğru ilerler ve bu ilerleme zamanın yönünü tanımlar. Ama buradan yeni bir soru çıkar. Eğer entropi daima artıyorsa, başlangıçta entropi çok düşük olmalıydı. Bu düşük entropili başlangıç nereden geldi? Cevap, büyük patlamaya dayanıyor. Evren, inanılmaz derecede düşük entropili bir başlangıç noktasından doğdu. Bu başlangıç koşulu zamanın okunu kurdu. Fizikçi Roger Penrose, bu başlangıç noktasının ne kadar özel olduğunu hesaplamaya çalışmıştır. Bulduğu sayı, evrende var olan tüm atom sayısından bile büyüktür. Bu kadar düşük entropili bir başlangıcın rastlantıyla ortaya çıkma ihtimali sıfıra eşittir. Bu mükemmel başlangıç koşulu, Allah'ın yarattığı ilahi bir düzenin imzasıdır. Termodinamiğin birinci yasası enerji korunumunu ifade eder. Enerji ne yok olur ne de kendiliğinden oluşur. Yalnızca bir biçimden diğerine dönüşür. İkinci yasa ise dönüşümlerin yönünü belirler. Isı her zaman sıcaktan soğuğa akar. Tersi kendiliğinden olmaz. Bu yön zamanın okunun fiziksel temelidir. Üçüncü yasa ise mutlak sıfıra, yani 0 Kelvin'e ulaşmanın imkansızlığını açıklar. Bu sınır, evrenin zamanla nasıl soğuduğunu ve entropisinin nasıl şekillendiğini anlatır. Sabah fincanınıza döktüğünüz çay zamanla soğur. Sıcak çayın etrafındaki havayı ısıtmasını ve hiç soğumamasını beklemezsiniz. Çünkü ısı tek yönlü akar. Parfüm şişesini açtığınızda koku odaya yayılır. Ama odadaki parfüm molekülleri kendiliğinden şişeye geri dönmez. Bu da entropinin bir yansımasıdır. Yaşlandıkça kırışıklıklarınız artar, hücreleriniz yıpranır ve gençliğinize geri dönemezsiniz. Biyolojik yaşlanmada aslında entropinin canlı üzerindeki yansımasıdır. Kuantum mekaniği zaman konusunda çok daha garip şeyler söyler. Kuantum düzeyinde bazı süreçler zaman simetrisine sahiptir ve ileri mi, geri mi gittiğini ayırt etmek zorlaşır. Foton, yani ışık parçacığı için zaman kavramı bizden tamamen farklıdır. Işık hızında giden bir foton için zaman durur. Doğduğu an ile yok olduğu an aynı andır. Schrödinger denkleminin zaman simetrik olması fizikçileri 100 yıldır meşgul etmektedir. Makroskobik dünyada entropi neden bu simetriyi kırar sorusu hala tartışılmaktadır. Einstein'ın görelilik kuramı zamanı tamamen farklı bir gözle ele alır. Zamana göre konum ve hareket bağımlıdır. Herkes için aynı hızla ilerleyen evrensel bir zaman yoktur. Hızlı hareket eden bir astronot, dünyada kalan ikizinden daha yavaş yaşlanır. Bu zaman genişlemesi, GPS uydularında pratikte hesaplanması gereken gerçek bir etkidir. Çok güçlü yerçekimi alanlarında zaman yavaşlar. Kara deliğin sınırında zaman neredeyse durur. Allah, evrendeki her noktada zamanı farklı hızlarda akıtmaktadır. Görelilik zamanın mutlak olmadığını ispatlar. Peki zamanın kendisi nedir? Bu sorunun cevabı hala fizik ile felsefenin ortak sınırında tartışılmaktadır. Beynimiz zamanı nasıl algılar? Sıkıldığınızda zaman yavaş akar, eğlendiğinizde hızlanır.
Bu görelilik Einstein'ınkiyle aynı değildir ama eşit derecede gerçektir. Beyin zaman algısı için özel bir merkeze sahip değildir. Birden fazla beyin bölgesi birlikte çalışarak anlık zaman duygusunu inşa eder. Bu koordinasyon kendiliğinden değil, ilahi tasarımla mümkündür. Tehlikeli anlarda zaman yavaş geçer. Beyniniz girdi işlemeyi hızlandırır. Adeta Allah, her canlıya kritik anlarda daha iyi karar verebilmesi için zaman genişletme kapasitesi vermiştir. Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Şüphesiz ki Rabbinin katında bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir." Bu ayet, göreliliğin ilahi ifadesidir. Başka bir ayette şöyle geçer: melekler ve ruh, miktarı 50.000 yıl olan bir günde ona yükselir. Zaman Allah'ın yarattığı ve istediği gibi eğip büktüğü bir boyuttur. Kur'an'ın zaman anlayışı, modern fiziğin görelilik kuramıyla dikkat çekici bir uyum içindedir. Bu örtüşme, Allah'ın hem fizik yasalarını hem de vahyi koyduğunun derin bir işaretidir. Ali İmran suresinde, göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde akıl sahipleri için işaretler vardır buyrulur. Zamanın kendisi ilahi bir ayettir. Bazı fiziksel süreçler geri döndürülebilir gibi görünür. Sürtünmesiz bir ortamda sallanan sarkaç, teorik olarak sonsuza kadar sallanabilir. Zamanın oku belirsizleşir. Ama gerçek dünyada mükemmel yalıtım yoktur. Her sistem çevreyle etkileşime girer ve bu etkileşim entropinin artmasına, dolayısıyla zamanın okunun ortaya çıkmasına neden olur. Kara delikler ise tersinmezliğin en uç noktasını temsil eder. İçlerine düşen her şey geri gelmez. Hawking radyasyonu bile kaybedilen bilgiyi tam olarak geri getiremiyor. Zaman yolculuğu mümkün müdür? Geleceğe yolculuk görelilik sayesinde teorik olarak mümkündür. Hızlı git ve döndüğünde herkes senden daha yaşlı olacaktır. Geçmişe yolculuk ise çok daha tartışmalıdır. Nedensellik ilkesini ihlal eder. Doğmadan önce büyük babanızı öldürürseniz ne olur? Bu paradoks henüz çözülememiştir. Çoğu fizikçi geçmişe yolculuğun imkansız olduğuna inanır. Zamanın geri akmaması evrensel bir koruma mekanizması gibidir. Sanki Allah nedensellik zincirini koruma altına almıştır. Poincare yinelenme teoremi ilginç bir şey söyler. Sonsuz zaman içinde yalıtılmış bir sistem başlangıç durumuna yakın bir konuma geri döner. Peki bu zamanın okunu tersine çevirir mi? Hayır, çünkü evren izole değildir ve Poincare süreleri evrenin ömründen astronomik kat daha uzundur. Termodinamiğin ikinci yasası pratikte hiçbir zaman ihlal edilmez. Kara delikler termodinamik açıdan son derece ilgi çekicidir. Beklenmedik biçimde muazzam entropiye sahiplerdir. Hawking ve Bekenstein bu entropi ile olay ufkunun alanı arasında bir bağ keşfetti. Bu keşif, ısı, yer çekimi ve kuantum mekaniğini bir araya getirdi. Fizikçiler bu birleşimi anlamlandırmaya çalışırken, zamanın ve entropinin kökenine dair yeni ipuçları buluyorlar. Canlılar düşük entropili yapılar oluşturur. Hücreler, organlar ve bedenler düzensizliğe karşı sürekli enerji harcayarak düzenlerini korur. Bu düzen, Allah'ın emanet ettiği bir armağandır. Ölüm ise entropi artışının biyolojik karşılığıdır. Canlılık sona erdiğinde beden hızla bozulmaya başlar ve evrenin genel düzensizliğine katılır. Her şey Allah'a döner. Yasin suresi şöyle buyurur: O her şeyi yaratandır ve her şey ona dönecektir. Termodinamiğin entropi artışı bu dönüşün fiziksel yansımasıdır. Evren sürekli genişliyor ve soğuyor. Milyarlarca yıl içinde tüm yıldızlar söner, kara delikler buharlaşır ve evren maksimum entropiye ulaşır. Bu duruma büyük dondurma denir. Büyük dondurma hipotezi, evrenin bir gün zamanı anlamsız kılacağını söyler. Çünkü zaman değişimi gerektirir. Her şey eş enerjide olduğunda değişim de kalkar. Ama Allah'ın varlığı zamana bağlı değildir. O zamandan önce de vardı. Zamanın bitişinden sonra da var olacaktır. Zaman onun bir yaratığıdır. Kendisi ise ezeli ve ebedidir. Maxwell'in cini adında ünlü bir düşünce deneyi vardır. Bir demon iki bölme arasında hızlı molekülleri bir tarafa, yavaş olanları öte tarafa ayırsaydı entropiyi azaltabilirdi. Mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü demonun bu işlemi yapabilmesi için bilgi toplaması gerekir ve bu bilgiyi silmek entropi üretir.
Bilgi ile entropi arasında derin bir bağ vardır. Bu bağ modern bilgi teorisini termodinamikle birleştirir. Bilgi fizikseldir ve entropi onun dağılmasıdır. Allah evreni hem fiziksel hem de bilgisel olarak kusursuz kurmuştur. Bazı fizikçiler evrenin başlangıcında iki zıt zaman oklu bölgenin oluştuğunu öne sürer. Bir bölgede zaman ileri, öte bölgede geri akar. Bu çok evren fikrine kapı açar. Bu görüş henüz kanıtlanmamış ve spekülatif bir hipotezdir. Bilim bu soruları sormaya devam ederken her yeni soru Allah'ın yarattığı evrenin derinliğini bir kez daha ortaya koyar. Her canlının biyolojik saati vardır. Sirkadiyen ritim 24 saatlik döngüyle uyku ve uyanıklığı düzenler. Bu saat Allah'ın her hücreye işlediği bir zaman düzenidir. Bu saatin bozulması ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Jet lag, vardiyalı çalışma ve gece ışığa maruz kalma biyolojik zamanı bozar. Vücut bu bozulmaya karşı direnç gösterir. Telomerler hücrelerin yaş sayacıdır. Her bölünmede kısalan bu yapılar bir gün kritik eşiğe iner ve hücre artık bölünemez. Zamanın biyolojik oku bu kısalmada saklıdır. İnsanlık tarihin başından beri geleceği bilmek istemiştir. Kahinler, astroloji, kehanetler. Ama fizik bize söyler ki gelecek henüz belirli değildir. Kuantum belirsizliği onu açık tutar. Allah ise gaybı yani geleceği bilendir. De ki, göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilemez. Kuantum belirsizliğinin ötesinde her şeyi bilen yalnızca O'dur. Hafıza zamanın psikolojik kaydıdır. Geçmiş yalnızca hafızada yaşar, fiziksel olarak artık yoktur. Gelecek ise henüz yalnızca ihtimaldir. Gerçek olan yalnızca şu andır. Bu yüzden Sufiler şimdi de yaşamayı öğütler. İslam felsefesinde her nefes Allah'ın yeni bir ihsanıdır. Geçmişe takılmak ya da gelecekten korkmak zamanın asıl amacına aykırıdır. Beyin şimdiki anı yaklaşık yarım saniyelik bir pencerede deneyimler. Bu pencere içinde birden fazla duyuyu birleştirerek tek bir an hissi oluşturur. İlginç olan şu, gördüğünüz ışık ile duyduğunuz ses aynı anda beyninize ulaşmaz. Beyin bu farkı düzelterek size tutarlı bir şimdi sunar. Bu düzeltme mekanizması Allah'ın mucizevi bir ihsanıdır. İnsanlık zaman ölçümünde muazzam bir yol kat etti. Güneş saatlerinden mekanik saatlere, orada atom saatlerine. Atom saatleri milyarlarca yılda yalnızca bir saniyelik sapma gösterir. Bu hassasiyet, GPS sistemlerinden internet senkronizasyonuna kadar her şeyin temelinde yatar. Zamanı bu kadar hassas ölçebilme yeteneği, Allah'ın insana verdiği aklın muhteşem bir ürünüdür. Planck zamanı, fizikte mümkün olan en kısa zaman birimidir. Bunun altındaki zaman aralıklarında uzay ve zamanın anlamı bozulur. Fizik yasaları çalışmaz. Bu sınırın altında ne olduğunu bilmiyoruz. Belki zaman kesintisizdir. Belki ayrık noktalardan oluşur. Bu bilinmezlik, Allah'ın yarattığı evrenin sonsuz derinliğinin işaretidir. Işık hızına yaklaştıkça sizin için zaman yavaşlar. Teorik olarak tam ışık hızına ulaşırsanız sizin için zaman durur. Ama maddenin ışık hızına ulaşması sonsuz enerji gerektirir. Yani insan ışık hızına ulaşamaz. Zaman durdurulabilir bir şey değildir. Zamanı yalnızca Allah durdurabilir. Kehf suresi bize Ashab-ı Kehf'in zamanını onun durdurduğunu anlatır. Zamanın oku, fiziğin, felsefenin ve imanın kesiştiği en derin noktalardan biridir. Entropi artar, değişim tek yönlüdür ve bu yön Allah'ın kainata koyduğu mühürdür. Her geçen saniye geri gelmiyor. Her nefes bir kez alınıyor. Allah zamanı bize emanet vermiştir. Onu Allah'ın rızasına uygun yaşamak en büyük kazançtır. Bir sonraki videomuzda evrenin en gizemli yerlerinden kara deliğin içine gireceğiz. Fiziğin orada nasıl sessiz kaldığını birlikte göreceğiz. O muhteşem yolculuk için hazır olun. Tersinir süreçler fizikte özel bir yer tutar. Bir sistemi başlangıç durumuna tam olarak geri götürebilmek teorik mükemmelliği gerektirir. Gerçekte bu hiçbir zaman tam sağlanamaz. Carnot çevrimi, termodinamiğin en verimli teorik motorudur. Gerçek hiçbir makine bu verimliliğe ulaşamaz. Çünkü gerçek dünyada her süreç biraz entropi üretir. Termal denge ulaşıldığında sistem ölüdür. Sıcaklık farkı kalmaz, iş yapılamaz, zaman durağanlaşır. Yıldızlar bu dengeyi erteleyerek hem enerji hem de zaman üretir. Güneşin enerjisi bu dengesizlikten kaynaklanır.
Çekirdeğin sıcaklığı ile yüzeyin sıcaklığı arasındaki muazzam fark enerji akışını sağlar. Allah bu farkı evrendeki yaşama temel etmiştir. Entropi yalnızca ısı ile ilgili değildir. Bilgi teorisiyle de derin bağları vardır. Shannon entropisi, bir mesajın taşıdığı bilgi miktarını ölçer ve termodinamik entropi ile Nolanlı benzerlik gösterir. Bu bağlantı, bilgi işlemenin fiziksel bir maliyeti olduğunu söyler. Bir biti silmek, evrenin toplam entropisini artırır. Bilgisayarlar da termodinamikten kaçamaz. Gecenin karanlığı bile entropiye bağlıdır. Olbers paradoksu sorar. Sonsuz bir evrende her yön yıldızlarla doluysa gece neden karanlıktır? Cevap, evrenin genişlemesi ve düşük entropi başlangıcıdır. Zaman daha hızlı geçiyor gibi hissettiren yaşlanma, beynin yeni deneyimlere daha az zaman ayırmasından kaynaklanır. Çocukken her şey yeni olduğundan zaman daha uzun hissedilir. Evrenin genişlemesi de zamanın okuyla bağlantılıdır. Genişleme entropinin artışını besler. Galaksiler birbirinden uzaklaştıkça evrenin toplam düzensizliği büyür. Allah zaman ve mekanı birlikte yarattı. Büyük patlama yalnızca madde ve enerjinin değil, uzay ve zamanın da başlangıcıdır. Ondan önce ne zaman ne de mekan vardı.